Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Himalaya'nın bebe yünü, 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 3 ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar sonuna da. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Yani modelimiz 3 ilmek üzerinden kuruluyor. Kenarına da artı 3 ekleyeceğiz. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplamda 21 ilmeğim var şişimde. 21 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak lastik başlayacağım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayalım. Bir ters, bir düz olarak. Siz de dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Ben bugün bir ters, bir düz lastik tercih ettim. Onun üzerine modelini kuracağım. Siz de yapacağınız örgüye göre lastiğinizi ayarlayabilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Lastiğimizi bu şekilde ilerletelim. Evet, lastiği ben biraz ilerleteyim. Lastiğimi tamamladım. Şöyle birkaç sıra ördüm. Şimdi lastiğin arka yüzündeyiz. Bir sefere mahsus ben arka yüzünde bir sıra ters öreceğim. Ön yüzüne geçince modeli kurmaya başlayacağız. Ben modelimizin lastikle çok iç içe girmesini istemiyorum. Onun için böyle bir sıra arka yüzünde ters öreceğim. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Direkt lastiğin ön kısmına geçince modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu böyle bir zemin hazırlamak için yapıyorum sadece. Lastiğin üzerinde arka yüzünde bir sıra ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra kurmaya başlayalım. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşmakta. Oldukça kolay ve güzel bir model. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. İlmeğimle beraber bir de arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek bıraktım. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Buraya kadar bir model. Bir ters ilmek, sıradaki ilmeğimi düz ördüm, şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Ördüğüm ilmekle diğer ilmeği, arkasındaki ilmeği düz örerek şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek,
Şimdi sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeğimi 2 kez öreceğim. Bir doladım. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim ve şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Aynı ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir kez düz örerek şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek şişimden çıkarttım. Kenarda bir ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeği. Artı 3 ilmek eklememin sebebi bu arkadaşlar. 2 tanesi kenar ilmeğine, bir tanesi de şu sonda tekrar bir ters ilmeğimin olması için. Başlarken ters ilmekle başladım. Sonunda da bir tane daha ters koydum. Bu şekilde modelimiz daha düzgün olacak. Ve de örgümüzü dikerken o ilmek çok işimize yarayacak. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Şu üçlü ilmeğe gelince ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Şişimden çıkarttım. Tekrar ilmek sayımız eski sayısına döndü. Bir düz ilmek, sıradaki ilmeğimi ters, diğer ikisini bir düz örerek kesiyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek, sıradaki şu 2 ilmeğimi de düz örerek kesiyorum. Bir düz ilmek, bakın şu üçlü ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum. Birinciyi ters ördüm. Kalan ikisini bir düz örerek kestim. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Tersimiz her zaman şu üçlünün öndeki ilmeğimiz olacak. Kalan 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kesiyorum. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kesiyorum. Bir düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle bir görüntüsü oldu. Evet, bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Zaten bakın ters ilmeğim ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi şurada 2 ilmeği bir kesmiştik arka yüzünde. Bu ilmeğe gelince bir kez düz örüyorum. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bu şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Arka yüzünde şu 2 ilmeği bir kestiğim ilmeğe gelince bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi bir kez daha düz örerek kestim. Bir ters ilmek, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Şişimdeki ve arkasındaki ilmeğimi de
düz örerek kestim. Ters olan ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğime gelince bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez doladım. Şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Şişimden çıkarttım. Bir ters ilmek, bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Şu şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi tekrar ikisini bir düz örerek kestim. Kenarda bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bakın, onundan sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Şu üçlü grup halinde olan ilmeklerin birincisini ters ördüm. Daha sonra kalan ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Kalan şu ikili ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü gruba geldiğimde ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonraki kalan iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Kalan iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Şu iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğe gelince birincisini ters olarak örüyoruz. Kalan iki ilmeğimi de ikisini bir aldım ve düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Kenarda bir düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimiz dediğim gibi 2 sıradan oluşmakta. İlerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Ben daha önce şöyle biraz büyük bir parça yapmıştım. Onu göstereyim size. Bakın, bunu da ben daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Yine onu da bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Aslında ipim çok güzel açık bir yeşil ama kamerada pek görünmüyor yeşil oldu. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bir ters bir düz lastik üzerine başladık. Şöyle güzel esneyen harika bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın, arka yüzü de harika bir görüntüsü var. Temiz şöyle. Bunu da yine aynı lastiği yaptıktan sonra lastiğin arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Ön yüzüne geçince modeli kurmaya başladık. Şöyle lastikle karışmasın diye ben böyle tercih ettim. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu modeli yakadan başlarsanız şöyle bir görüntüsü olur. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru görüntüsünü de göstereyim size. Bence her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yani mevsimlik örgülerinizde ona uygun ipler kullanırsanız harika olur bence. Şöyle pıtır pıtır harika bir görüntüsü var modelimizin. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.